Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Bilgisayar kullanıcıların en çok aradığı programlardan İZS'in geliştirmiş olduğu iki programı daha önce incelemiştik. Birincisi veri kurtarma programı, ikincisi disk klonlama programını incelemiştik. Bugün de İZS'in geliştirmiş olduğu çok önemli bilgisayar kullanıcıların hepsinin çok fazla işine yarayacak olan ücretsiz bölüm yöneticisi yazılımının incelemesini yapacağız. Biraz video uzun olabilir. Bu program içerisinde çok sayıda görevler var. Unutmadan söyleyeyim, bu yazılımla birlikte daha önce incelediğim yazılımların linklerinde videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Disk klonlama, veri kurtarma yazılımlarının linklerinde bu videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. O linklerden girerek sizler de bu programları indirip bilgisayarınıza kurarak bilgisayarınızı daha rahat ve daha kullanışlı bir hale getirebilirsiniz diyorum. İkinci bölüme geçiyorum. Şöyle siteye baştan aşağı bakmanızı tavsiye ediyorum. Zira burada programla ilgili çok detaylar var. Yeni başlayanlar için en iyi disk bölümleme yöneticisi yazılımı bölümü yeniden boyutlandırır, taşır. Sistem bölümünü genişlet, bölüm oluştur, sil, bölümleri birleştir, bölümü biçimlendir, sil, hızlı bölüm, yeni disk, ücretsiz bölüm, klonlama sihirbazı, klon sistem bölümleri, MBR'yi GPT'ye dönüştürme programın en öne çıkan özelliklerinden birisi. Biraz sonra zaten bahsedeceğim. Burada fazla üzerinde durmak istemiyorum. NTFS'dan FAT32'ye dönüştür. Buradaki butonları zaten biraz sonra işleyeceğiz. Programın içerisindeki butonların görevleri, özellikleri burada yazıyor. Yani butonun üzerine geldiğiniz zaman görevin ne işe yaradığını, daha fazla bilgi edin butonundan program hakkında daha geniş bilgilere erişebilirsiniz. Ücretsiz indir butonundan indirerek programı kullanabilirsiniz. Ücretsiz konusuna bir açıklık getirmek gerekiyor. Hepsi ücretsiz değil arkadaşlar. Bazı bölümleri ücretsiz. Önemli bölümleri maalesef ücret ödemeniz gerekiyor. Programın teknik özellikleri ta XP'den Windows 11'e kadar bugüne kadar üretilmiş bütün yazılımlarda bu programı kullanabiliyoruz. Desteklediği formatlar, biz her ne kadar hard disk, SSD, M2, flash bellek, hafıza kartı desek de tam 16 adet depolama birimini bu program üzerinde çok detaylı işlemler yapabiliyoruz arkadaşlar. Nasıl kullanılır? 4 adet video var. Bölüm genişlet videosu, bölüm biçimlendir videosu, bölüm birleştir videosu, SUS Partition Master eğitim videosu. YouTube üzerine de gidip YouTube üzerinden de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok detaylı videolar mevcut. Sitenin en altına indiğimiz zaman bugüne kadar bu programı satın alıp kullanan kullanıcıların yorumlarını okuyabilirsiniz. Programla ilgili detaylı bilgiyi buradaki butonu tıklayarak canlı bir şekilde hizmet alabilirsiniz arkadaşlar. Fazla uzatmadan programı indirelim. Ücretsiz bir şekilde indiriyorsunuz. Daha sonra dediğim gibi değişik özelliklerini kullanmak istediğiniz zaman maalesef ücret ödemeniz gerekiyor. Masa üstüne geldik. Programı çalıştırdık. Bu pencerede bilgisayarımıza takılı hard disklerin listesini görüyoruz. 0 disk. Şu anda SATA port üzerinden taktığım arızalı bir laptop hard diski. 500 GB, 375 GB'ı kayıp. Bunu özellikle taktım ki arkadaşlar çok soru geliyor. Özellikle canlı yayınlarda Necdet abi 1 TB'lık hard diskim var, 500 gösteriyor. 2 TB'ı 1 TB gösteriyor gibi çok sorular geliyor. Biraz sonra kaybolan bölümü nasıl geri alacağız onu göreceğiz. Birleştirme, bölümleme, silme, derinlemesine silme. Örneğin bir laptopunuz var. İçerisinde hard disk var. Bunu hard diskle birlikte satmak zorundasınız. Masaüstü bilgisayarınızda da aynı şey geçerli. Hard diskinizi derinlemesine nasıl temizlersiniz? Yani karşı taraf sizin hard diskinizi satın aldığı zaman yarın bir gün bunun üzerinden veri kurtarma programlarını kullanarak silmiş olduğunuz verilerinizi, dokümanlarınızı, resim videolarınıza erişebilir. Sizin halinizde kullanabilir. Onun için bu programı kullanarak bu hard diski tamamen görünmez hale getireceğiz. Yani karşı taraf sadece alıp boş bir şekilde kullanabilecek. Baştan önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Biraz sonra MBR'den GPT'ye, GPT'den MBR'ye dönüş yapacağız. Bu işlemi kesinlikle bizim birincil diske yani C diskine yapmıyoruz. SATA port üzerinden ve USB üzerinden taktığımız disklere, flash bellek, hafıza kartlarına yapabiliyoruz. Sistem diskine kesinlikle format dönüşümü yapmıyoruz arkadaşlar. Aksi takdirde sisteminiz çökecektir. Yeniden format atmak zorunda kalabilirsiniz. Aşağıya baktığımız zaman disk 2 bizim 5 TB'lık bir hard diskimiz var. USB'den takılı. Bu da 3 bölümden oluşuyor. Bununla 1.68'i kayıp. Biraz sonra bunları birleştireceğiz.
değiştireceğiz. Bu kayıp kısımları bir şekilde geri almaya çalışacağız. Buradaki hard disklerin üzerlerine baktığımız zaman bizim C sistemimiz GPT, yukarıdaki eski sistem olduğu için MBR sistemiyle biçimlendirilmiş. MBR'den GPT'ye neden geçelim diye bir soru aklınıza gelebilir. MBR eski bir sistem. 1983'lü yıllarda oluşturulmuş bir format. O zamanki sistemlere uyumlu bir format. O zaman kapasiteler düşük olduğu için hard disklerde fazla da zaten bölümleme yapamıyorduk. 2-3 bölüm anca yapabiliyorduk. Şimdi yeni sistemler çok yüksek kapasitelere ulaştığı için GPT, yani 1993'ten bu yana kullanılan formatı kullanıyoruz ki büyük hard diskleri işleyebilelim, biçimlendirebilelim, üzerlerinde bölümler oluşturabilelim. Bunu da anlattıktan sonra uygulamalara geçelim. Bu programın şöyle bir özelliği daha var. Hard diskimizin sağlık durumunu buradan görebiliyoruz. Isı durumunu görebiliyoruz. 500 GB'lık SATA port üstünden takılı hard diskimizin 30 santigrat bir ısıya sahip olduğunu ve dikkat edilmesi gereken bir disk olduğunu gösteriyor. Yani bu uyarıyı alıyorsunuzsa, eğer bu hard diskin içerisinde önemli dosyalarınız varsa bir an önce yeni bir hard diske veya yeni bir SSD'ye, M2'ye, flash belleğe almanızı şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken bir disk olduğunu söylüyor. C sistemi 2 TB SSD'mizin de %92 sağlık durumu, 46 santigrat ısısının olduğunu görebiliyoruz. Harici hard diskimiz bu şekilde bir 5 TB'lık bir hard disk. Bunun güzelmiş, yani kalitesi güzelmiş, sağlığı güzelmiş yani. 39 santigrat, yaklaşık bizim C sistemiyle aynı bir ısıya sahip. Özellikle şu bozuk hard diskleri bir geri alalım. 200 GB görünüyor. Aslında bu 500 GB, yarısı yok arkadaşlar. Burada da 1.29, 1.58 TB. Normalde burası da 4.7 TB olması gerekiyor. 1.68'i kayıp. Öncelikle şu yukarıdakini bir düzeltelim. Kayıp bölümü bulabilmek için öncelikle birinci bölüme tıklayarak burayı bir siliyoruz. Sil dedikten sonra aşağıda her seferinde burada yaptığımız görevlere her seferinde aşağıdaki Execute butonu var burada. Bu mavi butonu tıklamamış yukarıda yaptığımız görev gerçekleşmeyecektir. Update diyerek böyle bir sihirbaz çalışmasını sağlıyoruz. Onayladı. Tamam. Şu anda hard diskimiz tek parça haline geldi. 596 GB. Şuradan bakalım. Gördüğünüz gibi kayboldu. Onun kaybolma sebebi formatlamadık da ondan. Tekrardan üzerine tıklayarak formatlıyoruz. Format esnasında hard diskimizi 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e bölebiliriz. Tek parça yapalım. Execute butonunu tıklamamız ve güncellememiz gerekiyor. Hard diskimiz geldi arkadaşlar. 596 GB boş. Çalışıyor mu? Bir de ona bakalım. İçerisine şöyle bir şeyler atalım. Dosya atalım. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Gördüğünüz gibi gayet düzgün bir şekilde kopyalamada yaptık. Hard diskimizi temizledik, kurtardık. Yalnız şöyle bir durum var. Sizi bu yanıltmasın. Hard diski düzelttik, formatladık, biçimlendirdik. Oradaki sağlık durumu düzelir. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu teknik bir sorun. Kesinlikle düzelmeyecektir. Bu uyarıyı gördüğünüz bir hard diske önemli verilerinizi, dosyalarınızı kesinlikle yüklemeyiniz. Böyle basit işlerde arka planda kullanabilirsiniz. Diğer hard diskimizle birleştirelim. Bütün parçalarını silelim. Tek parça yaptık gördüğünüz gibi. Burada Execute butonundan bunu da düzeltelim. Tamamdır. 4.55 TB geldi buraya. Bunu da formatlayalım. Burada da istediğiniz kadar bölümler oluşturabilirsiniz. OK diyorsunuz. Execute butonundan Upgrade butonunu tıklayarak bu hard diskimizi de tek parça kullanılabilir bir hale getirebiliyoruz. Çok parçadan oluşan hard disklerimizin ikisini de gördüğünüz gibi temizledik. Şimdi gelin şu hard diski bir de bölelim. Skalayı çekerek sağa sola buradan istediğimiz bölümleri ayırabiliyoruz. OK butonuna tıkladığınız zaman şu anda hard diskimizi 3'e bölmüş olduk arkadaşlar. İstediğiniz kadar bölümler yapabilirsiniz. 2 adet tanımlanmamış bölüm var. Bunları da üzerine tıklayarak, formatlayarak kullanılabilir bir hale getirmemiz gerekiyor. Her seferinde bu Execute butonunu unutmuyoruz. Tamamdır. İkinci bölümü de formatlıyoruz. Tamamdır. 1.46, 1.33, 1.75 olarak 3 parçaya böldük. Diğer hard diskimizde 596, yani 600 GB'lık. Sırayla devam edelim. 5. ve en önemli butonlardan birisi de data, migrasyon. Daha önce kurduğumuz programlar var. Bu programları bir şekilde C sisteminden D sistemine veya başka bir sisteme aktarmak istiyoruz. Örneğin Photoshop programı ben buradan alacağım. D sistemine yükleyeceğim. Next diyoruz. İstediğiniz bölümü seçebilirsiniz. D bölümünü seçiyorum. Start diyorum. Photoshop programımız
programımızı C sisteminden alıp D sistemine yüklüyor. Bu durumda C sisteminde bizim için bir yer açmış oluyoruz arkadaşlar. BitLocker Manager hard diskimizi, SSD'mizi, flash bellek takalım bilgisayarımıza. Şu anda taktığım flash bellek kilitli zaten arkadaşlar. Daha önce buna kilit koydum. Kilit koyduk, unuttuğumuzu farz edelim. Şimdi gelin bunu açalım arkadaşlar. USB belleğimizi işaretledikten sonra bizim şifremizin çözülmesini istiyoruz. Şifrelerimizi arıyor. Koyduğumuz anahtarı çözmeye çalışıyor. Şifremizi buldu ve verilerimize zarar gelmeden flash belleğimizin içerisine girebildik arkadaşlar. Az önce giremiyorduk. Aynı şekilde burada diğer sürücülere de şifre de koyabilirsiniz. Şifreleri kaldırabilirsiniz de. BitLocker Manager'i de gördüğümüze göre MRG. Bu kısımda da parçalanmış disklerimizi bütün hale getirebiliyoruz. Split az önce zaten bunu görmüştük. Burayı geçelim. 9. sırada Extend Sound sekmesinden bu bölümde de D bölümünü veya C bölümünü istediğimiz bölümü genişletebiliyoruz. Gördüğünüz gibi hatta diğer birimleri de yani Windows'un arka sistemde kullandığı bölümleri de genişletip değiştirebiliyoruz. Buradan şimdilik çıkacağım. Buralara fazla dokunmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Allocate Space butonundan da bölümler yapabiliyoruz. Burada skalayı çekerek sağa sola istediğimiz kadar bölümler oluşturabiliyoruz. Partition bölümünden de bölümlerin özelliklerine bakabiliyoruz. Bu bölümdeki butonların hepsini gördük. Şimdi geçelim diğer tarafa, sol tarafa. Discover butonunu tıkladığımız zaman SOS'in geliştirmiş olduğu diğer programları da internet üzerinden ulaşıp indirip kurup satın alıp kullanabilirsiniz. İkinci sıradaki buton Partition Manager. Zaten burayı az önce kullanmıştık. Ve üçüncü sırada Disk Clone. Bununla ilgili video var kanalımda. O videonun linkini de aşağıya bırakacağım. Disk klonlama ile ilgili fazla üzerinde durmak istemiyorum. Next dediğiniz zaman açılan menüde istediğiniz diskleri kendi aralarında klonlayabilirsiniz. Örneğin C sistemini bizim 5 TB'lık bir hard diskimiz vardı. Oradaki herhangi bir bölüme klonlayabilirsiniz. Buraya da geçelim. En önemli özelliklerinden birisi bu programın MBR'den GPT'ye, GPT'den MBR'ye, Dynamic'ten Basic'e, Basic'ten Dynamic'e, FAT'ten MFI-FAST'a, MFI-FAST'tan FAT'e gibi dönüştürmeleri burada yapabiliyoruz. Kesinlikle C sistemine dokunmuyoruz. MBR eski diskimiz var. Gelin onu hemen dönüştürelim. Bizim burada gördüğünüz gibi MBR disk, bunu biz GPT'ye convert edeceğiz. Bu şekilde bir sihirbaz çalışıyor. Gördüğünüz gibi dönüştü. %100 oldu mu hard diskimizin özelliklerine bakacağız. Az önce burada MBR yazıyordu. Gördüğünüz gibi disk basic GPT'ye dönüşmüş durumda arkadaşlar. Burada da diğer özellikleri aynen bu şekilde sistemlerden diğer sistemlere dönüştürebilirsiniz. Partition Recover kısmı da çok önemli bir kısım. Windows'umuzda herhangi bir sıkıntı varsa Windows'umuzu buradan onarabiliriz arkadaşlar. Örneğin C sistemine tıklıyoruz. Ne diyoruz? Sistem üzerinde, dosyalar üzerinde herhangi bir tutarsızlık, silinen dosya veya zarar görmüş dosya varsa onları bir şekilde bulup onarıyor arkadaşlar. Çok önemli, özel bir özellik bu. 6. butonu tıkladığımızda burada 3 adet seçenek var. Bu bölümleri kullanarak format DVD'si, format USB'si de hazırlayabilirsiniz. Toolkit, burada da çok sayıda araç var. Best sektör aracı çok işimize yarayacak. Yıllar önce bununla ilgili bir video çekmiştim. O videoda buna benzer bir program kullanmıştık. İşaretler koydum. Hard disk kafası değdiği yerlerde maalesef bu şekilde hasarlar meydana geliyor. Çizilen yerde sizin bir fotoğrafınız veya bir Word dosyanız varsa maalesef ona bir daha ulaşamıyorsunuz. Bu program sayesinde buradaki çizik yerler karantina altına alıyor. Buralar iptal ediliyor. Bad sektör sadece mekanik disklerde olmuyor. Zaman zaman SSD'lerde, M2'lerde bad sektör değil de Edge diye bir hata oluşuyor. Yani buradaki çipler içerisinde bazı hücreler kendiliğinden yok oluyor. Yani bir bakıma bad sektör benzeri bu tarz SSD veya M2'lerde de karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Bad sektör taraması yapalım. Start diyelim. Bad sektör kısımları kırmızıyla işaretlenecek. Az önce bakmıştık zaten. Sağlığı pek iyi değildi. Tarama bitti. 12 milyon 500 küsür tane dosyayı taradı. 9 adet bad sektör varmış. Daha fazla bekliyordum ama 9 fena değil. Şimdi bunları biz finish dediğimiz zaman bu 9 adet bad sektör kısmını karantina altına alacak. Şimdi finish diyelim ve buradan çıkalım arkadaşlar. Alt tarafa baktığım zaman yazma koruma diye bir buton var. Buraya geldiğimiz zaman bu hard diski yazma koruma
korumalı hale getirebilirsiniz. Yani arkadaşınız bunu alır, içerisindeki dosyalarda çalışır ama bu hard disk üzerine herhangi bir veri yazamaz. Sürücüyü seçiyoruz. Şuradan birkaç veri atalım. Bu H sürücüsünü şimdi veri yazamaz hale getireceğiz arkadaşlar. Şurada seçtik. Enable dedik. Yazmaya karşı kapattık arkadaşlar. Şimdi bu hard disk içerisine ben buradan resim atmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi kesinlikle atmıyor arkadaşlar. Hani böyle hata veriyor. Yeniden dene. Yeniden dene. İstediğiniz kadar deneyin. Atmayacaktır. Tekrardan açmak istediğimiz zaman sürücüyü seçiyoruz. Disable yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bu özelliğini OK diyoruz. Bakalım hard diskimiz düzeldi mi? Gördüğünüz gibi açık hale geldi. Verileri hard diskimize atabildik arkadaşlar. Ve 3. sırada 4K hizalama butonunu tıkladığımız zaman burada da diyelim gibi SSD'miz var. Okuma yazma sıkıntıları yaşıyoruz. Hard diskte de geçerli bu aynı şey. SSD'mizi bulduk. 111 GB bu. Hemen start verelim. Bakalım onaracak mı? OK dedik. Burada zaten hemen uyarı çıktı. Sürücü hatalarının onarılması için yeniden başlatın gibisinden aynı zamanda aşağıya bir uyarı çıktı. Videonun sonuna yaklaştık. Boot Repair butonuna tıkladığımız zaman burada da işletim sistemi çökmüş. Örneğin bir laptopumuz var. Laptopumuzda işletim sisteminde sıkıntı var. Buradaki SSD veya hard diski çıkararak bilgisayarımızın üzerinden SATA portlardan takarak buradaki Windows'umuzu onarabiliriz. Mavi ekran olabilir, başka sorunlar olabilir ve Windows'unuz kurtarma konsoluna geliyordur. Orada bazı seçenekler var, kurtarma seçenekleri. Onları da yapıyorsunuz. Bir şekilde masa üstüne gelmiyorsa bu hard diski bilgisayarımıza SATA porttan takarak bu kısımdan onarmak istediğiniz hard diskinizi seçerek Windows'u bozuk hard diskimizi seçip sağ butonuna tıkladıktan sonra Windows üzerindeki bütün hasarları giderecektir. Bu durumda en azından format atmadan işletim sisteminizi kurtarabilirsiniz arkadaşlar. Windows ISO bu şekilde bir DVD kullanıyorsunuz halen. DVD'ye Windows yazabilirsiniz. Başka programlar yazabilirsiniz. Yani başka Windows şart değil. ISO dosyası olarak başka dosyalarda DVD'lerinize veya flash belleklerinize, hard disklerinize yazabilirsiniz. Buradan Windows seçerek 10, 11 gibi. Videomuzun sonuna geldik sayılır. Son butona da bakalım. Videomuza son verelim. Password Reset. Burada ön yükleme DVD'si, flash belleği ve hard diski yapabilirsiniz. Herhangi bir ISO dosyanız varsa, bu şekilde bir DVD writer'ınız varsa DVD üzerine veya flash bellek üzerine Windows ISO'ları yazarak herhangi bir bilgisayara format atabilirsiniz. Kurtarma yazılımları, hatta şöyle back yapalım, geri gelelim. Burada bir flash bellek üzerine kısa bir işletim sistemi kurarak çökmüş bir bilgisayarın içerisine girerek oradaki verilerinize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bilgisayarı anlık işlerinizde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha önce çektiğim veri kurtarma Clone programının linkleri de açıklamalar kısmında olacaktır. O linklerden girerek programların ücretsiz versiyonlarını ve ücretli versiyonlarını indirerek bilgisayarlarınızın üzerinde onlarca işlemi bir program üzerinde yapabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı ve sıkıntısız, sorunsuz günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın.